Şimdi ne yapmalı ve ne yapmamalı o zaman? Arayışlarımız devam eder, bitmez değil mi? O yüzden ne yapmamız gerekir konusunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bir kere paylaşılan kimlik anlatısı, yaratılmaya çalışılan üst kimlik kavramı hiçbir şekilde temel farklılıkları hasır altı etmemelidir. Siz yani aman farklılıklarımızı saklayalım, o yokmuş gibi diyorsunuz ya, literatürün bulgularına göre aslında onu yaptığınız anda ortak üst kimlik kurma şansınızı azaltıyorsunuz. Yani istediğinizi, eğer gerçekten bunu istiyorsanız tersini yapmış oluyorsunuz bu şekilde olduğuna. İlginç bir durum değil mi? Bazen insanlar bizleri yöneten akılların bize neler yaptırdığını çok farkında olmayabiliyor herhalde. Ancak diyor size literatür, eğer yani o farklılıklar hasır altı edilmeden ortaklaşmalar konuşulursa bir şansımız olabilir. Yani bu Türk ya da Rum değiliz, işte Kıbrıslıyız, bu kimlikler boş ve ayrımcılık, ayrıştırmacılık yaratan kimliklerdir. Onları vurgulardan düşürelim, görünmez kılalım filan dediğinizde o aslında sizin sosyal kimlik kavramlarında yeri olmayacak bir tarzı. Çünkü kimliğinizi unutamazsınız. Yani unutursunuz ancak baskıyla, zorlamayla, tahakkümle, ezmeyle bu şekilde ancak kimliklerinizden mahrum edilebilirsiniz. Çünkü konuştuğunuz dil, yaşadığınız hayat, ilişki kurabildiğiniz insanlar, bunların her birisi sizin kimliğinizin bir parçasıdır. Ben sadece Türkçeyi konuşuyorum diye bir kimlik, sığ bir kimlik algısı olmaz. Dil, kimliğin özünü oluşturan noktadır. Mesela ben görüyorum, canlar niye arkadaşlar, ben öğrenmeye çok çalıştım, bu Rumcayı bir türlü sökemedim falan. Nedenini biliyor musunuz? Bence yani bir bakmak lazım orada. Çok aslında hissettikleri baskıya bir direnç var orada. Değil mi? Aslında bu kadar çok baskı olmasa belki daha kolay öğrenebilirler diye düşünmüşümdür her zaman. Onu da birileri artık kendileri baksın, görsün, çalışsın. Şimdi biz sadece Kıbrıslıyız. Böyle bir şey yok. Devlet dairelerinde doldururken, form doldururken, polis trafikte sizi durdurduğu zaman, değil mi? Kendi dilinizi ifade etme alanlarınızda, kamusal alanda, özel alanda, her yer, herhangi bir yerde, Milli Marşınızı dinlerken veya söylerken inanmıyorum, sevmiyorum deseniz bile, değil mi? Kendi ülkenizden ilgili tanıtım videoları seyrederken yaşıyorsunuz kimliğinizi ve orada size ait mi değil mi, siz burada içinizde yaşıyorsunuz. Başka birinin size söylemesiyle ezberlemek üzerinden, tanımlarla yaşamıyorsunuz kimliğinizi ve kimlik öyle kolay kolay terk edilecek, bırakılacak, boş verilecek, değiştirilecek, dönüştürülecek bir unsur değildir hayatınızda. Onun içine doğuyorsunuz ve çok güçlüdür. Şöyle bir şeyle söyleyelim, bu kimlik algısı, milliyetçilik yani üzerinden kurguyu yaptıklarında işte Benedict Anderson'ın hayali cemiyetleri denildiğinde, değil mi? Imagine Communities. Siz bir kurguya inanıyorsunuz ama siz aslında bunu düşünsek bu bir kurgudur aslında, işte öyle bir kurgu güçlü ki işte inandırıyor sizi ama aslında öyle bir kurgu, öyle basit bir şey demek istemiyor size. Çok önemli bir kuramsal noktadan ele alıyor bunu ve diyor ki size mesela kriterlerinden bir tanesi, yanılmıyorsam, der ki size milliyetçilik kimliği üzerinden düşündüğünüzde bu kimlik için ölür müsünüz? Şimdi siz inanmıyorsanız, ben de inanmıyorum ama böyle bir dünyada, böyle bir yapının içine doğduğunuz bir dünyayı düşünmek zorundasınız. Sizin kendi kurgularınızın da dışında, değil mi? Bu şekilde baktığınızda farklı farklı kimliklere aidiyeti olan insanları, mesela Avrupa Birliği bir milliyet değildir. Çünkü kimse gidip de Avrupa Birliği için
canını feda etmez, savaşmaz bile muhtemelen. Ama Alman Almanya için, Fransız Fransa için, İtalyan İtalya için savaşabilir. Savaşanları vardır o şekilde baktığınızda. Bizde de öyledir. Hellenizm için ölecek çok insan da vardır. Türklük için de siz beğenseniz de beğenmeseniz de milliyetçi kurgu odur. Ama bu Kıbrıs'lık siz daha bu adada bir ortaklaşma kuralım. Türk, Yunan, çünkü bunlar bağlantılıdır adaya. Onu çıkaramıyorsunuz o şekilde. Kıbrıs'ta Türk, Türkiye diyerek bir şey bile kuramıyorsunuz. Yani milliyet temelinden bırakın onu. O Kıbrıslılık algısını oluşturmanız için böyle inkarcılık, silelim onu falan, onlar fantazi. Rumlara da birazcık verildi bu proje Avrupa Birliği tarafından. Onlara biraz sorumlu görüyorum bundan sıkı bir şekilde. Bizim taraftaki elitlerden bile daha fazla sorumlu görüyorum. Çünkü dediğim gibi onların en azından elinin altında bir yasal devlet var. Bundan çok daha iyi bir, daha bağımsız düşünen bir kurgu yaratabilmelerini açıkçası beklerdim. Maalesef öyle bir kurgu göremiyoruz kendilerinde. Peki diyor bize, tahakkümcü olmayan bir üst kimlik modeli oluşturabilir miyiz? Değil mi? Soru budur. Dovidio ve onunla birlikte yazanlardan alıyor Cook Hoffman. Diyor ki size çift kimlik modelini düşünebiliriz. Her şeyle mükemmel bir kurgu değildir bu, ama diyor ki bu modelde üst kimlik algısı yeni bir sınıflandırmaya götürüyorsunuz. Yeni bir sınıflandırma yaratıyorsunuz. Üst kimlik sınıflandırması Kıbrıslılıktır bizim konuştuğumuz noktada. Onu yapabilmeniz için bakın alt kimlikleri korumanız gerekir. Dokunmamanız gerekir. Ancak o takdirde yeniden sınıflandırma bir anlam kazanabilsin ve diğer kimlikleri tehdit oluşturmasın. Şimdi mesela beni düşününüz, bana birisi hayır efendim sen kendini böyle ifade edemen, işte Kıbrıslı Türk deme, Türkçe konuşan Kıbrıslısın sen, işte Kuzey Kıbrıs'ı yazma bir şeyine, özgeçmişine, Kıbrıs'ın kuzeyi yaz yoksa sesini çıkaramam filan dediklerinde bana canlandırıyor benim sahip olduğum kimliğe bir saldırı olarak algılıyorum ben onu ve kabul etmiyorum o Kıbrıslılık noktasını, ki ben hayatının önemli bir kısmını Kıbrıslılık ülküsüne inanarak yaşamış bir insanım, ama bu şekilde yok susacaksın, yok işte bunu söylemeyeceksin. Ben o güya barış, ara bölgedeki bana söylenen dünya absürt şeyin sonucunda bu öğrendiğim kurgulara kendimde bir şekilde yerleştim, değil mi? Çünkü benim anladığım Kıbrıslılıkla hiç uymayan bir empozasyon. Sen şu kimliğinin şu tarafını unut, şunu reddet, bunu bilmem ne yap üzerinden yapıldığı için böyle bir Kıbrıslılık benim Kıbrıslılık algımın içerisinde değil noktasına getiriyorsunuz. Kur'an da size tam da onu söylüyor. Büyük çoğunlukla da zaten dediğim gibi birçok insanın tecrübelerinin üzerinden toplanarak oluşturulur. Kur'an öyle bir şeydir. Yani kafadan atma fikirler değildir. Kuramlar dayanakları olan, değil mi? Gerçek dünyayla bağlantılı veriler üzerinden toplanarak oluşturulan anlatma biçimleridir. Size neyin neyle bağlantılı olduğunu söylemesi için. O yüzden bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden paylaşmak istemiştim açıkçası. Şimdi buradan devam edelim. Çift kimlik modeli bir alt grup kimliğiyle güçlü bir özdeşleşme için bir miktar alan bırakma potansiyeline sahiptir. Yani herkese bir alan bırakmak zorundasınız kendini yaşayabilmesi için. Gene de modelin zorlukları tabii ki var. Nedir o?
deminden beri aslında getirmeye çalıştığım yerdir. Genellikle avantajlı grup, güçlü noktadaki grup, dezavantajlı grubun kolektif eylem yapabilmesi noktasını azaltır. Kabul etmek istemez yani o kendine ait olacak alt kimliklerine devam etmesini. Değil mi? Onu demeye çalışıyor size. Ve dahası da iç grup dış grup oluşumlarında maalesef daha avantajlı olan grup, daha az avantajlı olan gruba karşı adaletsizliklerine ve eşitsizliklerine susturma onlardan bir tanesidir. Nasıl kelimeleri nasıl seçeceğini söylemek onlardan bir tanesidir. Bu şekilde müdahale eder. O eşitsizlik alanlarını aslında ortadan kaldırmaz. O stratejileri bulmanız gerekir. Dil, şunu söyleyin, bunu söylemeyin, işte barış dili şöyledir dediğinizde aslında o barış dili çok hassas bir çizgide geziyorsunuz. Bu beni sosyal medyadan atıp kendi çevresindeki Türkçe konuşan Kıbrıslılara da bunu diyebilecek durumda olan kişiye ben aslında bunu söylediydim. Yani barış dili diyerek aslında bir tahakkümcü dil kuruyorsunuz orada ve ne söylenebilir ne söylenemez üzerinden insanları kısıtlıyorsunuz. Avrupalı bana diyecek sen bunu söyleyebilin kendi kimliğin için sen bunu söyleyemem. Ben de bunun üzerinden bir dil oluşturacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Tecrübelerimin dışında olacak. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. İşte bu siyah Kıbrıslılar meselesi konuşurken bu olay yok Kuzey Kıbrıs yazarsan konuşamazsın filan deme noktasına gelmeden önce bizi davet eden genç kadın Lefke'ye gitmiş festivale galiba o yıllarda diyor tersim döndü diyor daha ters tarafta duruyor. Bakınız ne kadar önemli bir benim hep aklımda kalmış bir şeydir bu. Yani ne yaparsanız yapın siz ne kadar sahiplenirseniz sahiplenin daha ters taraftadır. Bu bir tecrübedir. Tecrübelerinizin ötesinde söylemeyle, empozeyle, dikte etmekle insanların kendilerini anlayışlarını, algılayışlarını değiştiremezsiniz. Değil mi? Ben KKTC'ci olduğum için veya işte iki devletçi olduğum için Kuzey Kıbrıs demem. Oradaki gerçekliğin benim hayatımdaki ağırlıklı yerini hissettiğim için o kelimeyi kullanırım. Hissiyatlarınızın dışında başkalarının size empoze ettiği kelimeleri kullanmak zorunda kalıyorsanız onu düşünmeniz lazım. CTP'li gençler siz bunlardan anlaşmaya kadar konuşmayın abim dediğinizde ve o genç aslında orada karşılaştığı yaklaşımdan rahatsız olduğunda ve siz onu bahsettiğinizde o istediği kadar o ezberlettiğiniz barış kelimelerini söylesin, kalıplar olarak barış dilini kullansın. Oradaki önemli olan şey tecrübelerle dilinizin nasıl kurgular yaptığı ve onun üzerinden gerçekten ifade edilen tecrübeler üzerinden nasıl bir transformasyon yapıp da arzu ettiğiniz ve tanımına inanabileceğiniz bir barış kurgusuna gidebileceğinizi kendinizin inşa etmesi lazım. Karşınızdakine de bunu konuşmanız lazım. Onun içinden bir sonuç çıkararak birlikte hareket etmeniz lazım. Yoksa Sinan vay foncuk almış da bana barış dili öğretmiş diye bir barış kurgusu olamaz, olmayacaktır. Görünüz yani bu ülkeler çoktan fersah fersah yollar gitmiş olması gerekirdi barışmak için ama öyle bir aşama yoktur. Çünkü gerçekten insanların tecrübelerine bağlantılı bir
kurgulama üzerinden biz Kıbrıs'ı değiştirmeye hiçbir zaman çalışmadık, değil mi? Umut ediyorum ki bu seri bir şekilde size bununla ilgili biraz kafa yorma sebebi olur. Ben çok kafa yoruyorum, hala da yoruyorum. Bunlar kolay işler değil doğrusunu söylemek gerekirse. Saldırganlıkla, işte üstünü kapatmakla, blok etmekle, başka bir yerden gelen bir insanın size buna konuşmayacaksınız, bu barışı böler diyemesiyle, bakınız benim mesela çok hakkında çok olumlu şeyler düşündüğüm insanlar, bu bildiğim birkaç tane insanla etkileşimlerinden sonra olmaz böyle kendi, çünkü aramda hiçbir şey olmamış. Beni blok edenler mi istersiniz, kapatanlar mı istersiniz? Aramda hiçbir etkileşim olmamış insanların böyle bir şey yapması. Orada bir dikte olduğu anlamına gelir. Kimseyi dikte edemeyeceği bir dünyaya açılmak için, ama tek taraflı bir grubu benimseyip sadece o grubun üzerinden düşünmemeniz gerekir. Kim size sesinizi kesmeye çalışırsa, kim sizin sözünüzü değiştirmeye çalışırsa ona karşı bir direniş göstermeniz ve kendi kimliklerinize sahip çıkmanız gerekir. Ben öyle düşünüyorum. Bunun üzerinden de daha çok hikayem vardır bu Kıbrıs'la ilgili. Umarım sizlere nasıl bu kimlik noktasında evrilmeler yaşadığımı anlatabileceğim. Nasıl Kıbrıslılıktan, hayır ben önce Kıbrıslı Türk'üm, onun üzerine inşa edilebilecek bir, onu kabul edebilecek bir Kıbrıslılık olursa ancak birleşik bir Kıbrıs'a inanırım diye düşünürüm. Umarım bir şekilde konuşabilme yeteneklerimizi bir araya getirebiliriz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer buraya kadar gelebildiyseniz. Hadi hoşça kalın. Barışla kalın.